Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle gördüğünüz gibi şık, küçük bir çantayla geldim. Umarım minik çocukları da sevindirmek için sizler de örebilirsiniz. Çantamın yapımı oldukça kolay, böyle pratik örgüler örüp video çekmeyi seviyorum. Sizler de örgü örmeyi seviyorsanız bu çantada minik çocukları sevindirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi renkleri oldukça soft renk ama böyle iç açıcı renk. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben kalın ip kullandım. İlerleyen dakikalarda onları göreceksiniz zaten. 2,5 milim tığ kullanmıştım. Dilediğiniz tarzda süslemesini yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Farklılıklar yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize ait. Ben bu şekilde yaptım. Videonun şu motif kısmı bir gerideki videoda var. Açıklama kısmını da ekleyeceğim. Bulamadım derseniz yorum kısmına yazın. Ben direkt sizin yorumunuzun altına videoyu etiketleyeceğim. Böyle yardımcı olacağım. Şu uç kısımlarına boncuk takabilirsiniz. Çantada fazla detay yok. Bütün detay ile beraber videosunu çekmiştim motifin. O şu an yayında. Bugün de bunu izleyeceksiniz. Farklı renklerle istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Başka anlatacağım yok. Model hakkında zaten detaylı motif anlatımı videoda, diğer videoda var. Çanta bölümü de bu izleyeceğiniz videoda. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin. Hadi başlayalım. Evet, bu çantayı örmek için önce ayrıntıları söyleyeceğim. Sonra yapımına geçeceğiz. Bir önceki yayınladığım videoyu izlemeniz lazım motif yapımı için. Motifleri hazırlayacağız videoyu izleyerek. O videonun yapımında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şöyle arka kısmını yapmıştım bir motifin. Videoda anlattığım şu kısmın tamamını motif olarak değerlendirirseniz o kısmı komple örmeniz lazım. Eğer benim gibi çanta örmeye niyetlenirseniz de şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuk bırakmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. 7 tane kutucuk bıraktıktan sonra bir diğerin arka kısmını öreceğiz. Burada bir zincir çekip arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmını da şöyle yuvalarımız var. Şuraya geçiyorum kaydırma yöntemiyle. 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu yuvanın içine de zincirimle beraber 2 trabzan örüyorum. 2 defa da çektiğim. Tekrar üzerine alıyorum. Şurada bir yuvamız var. Bu yuvanın da içine girip 3 tane trabzan örüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Bakın şuralarda yuvalarımız var. Üçer tane trabzan örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şu kısma kadar. Hepsinin arkasında yuvası var. Bu yuvaların içine üçer tane trabzan örüp bitirelim. Sonraki bölüme geçelim. Evet, söylediğim yere kadar ördüm. 3 zincir çekiyoruz. Örneğimizi çevirip trabzanların üzerine tekrar trabzan örmeye devam ediyoruz. Her birine birer tane örüyoruz. Bu şekilde.
Trabzan örüp devam ediyoruz. Buradaki başlangıç yerine kadar. Evet, sıra sonuna kadar yaptım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Diğer parçamızda ipini kesmemiştim. Bu şekilde. Şimdi bu yaptığımızın ön yüzünü çevirelim. Diğer yaptığımızın ön yüzü de diğer yüze bakacak şekilde buradan eklememizi yapalım. Bakın şu kısımda yaptığımız trabzanları şöyle burada ilkine giriyorum. İlmeği aldım. Buradan kaydırdım. Hemen sıradakine giriyorum. İlmeği alıp kaydırıyorum. Trabzanların tepelerine batarak ilmek alıp kaydırarak birleştiriyoruz. Şöyle birkaç tane daha öreyim. Evet, bu şekilde trabzanlarımız bitene kadar eklemesine devam edelim. Evet, sonuna kadar kapatmasını yaptım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum burada. Şöyle düzüne çevirelim. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. İç derinliği bu şekilde oluştu. Şimdi üst kısmına geçelim. Bakın şu kısımdan giriyorum. Buradan sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. Bu alttaki ipi de zincirin arasına yürüterek biraz sıkılaştırdım. 5 zincire tamamlayalım bunu. Üzerine alıp şu kutucukların üzerine trabzan yapalım. Şu şekilde. Arada 2 zincir çekip kutucuk yapalım. Bu şekilde yapalım. Devam edelim. Son yere geldiğimizde de şöyle dibine batarak kutucuk yapalım. 5 zincir çekelim. Çevirelim. Yine kutucuk yapmaya devam edelim. Bu şekilde. Son kutucuğa geldim. 2 zincir çekiyorum. 1-2 zincir sayıp buradan kutucuk yapıp ipimi kesiyorum. Aynı işlemi çantanın bu kısmına da yapalım. Diğer tarafını da bitirdim. Şimdi sap kısmına geçelim. Şöyle şu kenardan, bakın şöyle şu kenardan ilmeğimi sabitleyeceğim. Şu trabzanlar değil, orta kısımdakilerin. İpimi sabitleyip 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıp aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Zincirimizle beraber 2 tane oldu.
2 tane oldu. Bir de şu kısma yapalım. Orta kısma. Böyle ortalansın diye. Üçüncüyü yaptık. Sonraki trabzanın içine geçerek 2 tane örüyorum. Baştaki zincirle beraber toplamda burada 5 tane trabzanımız oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Örneğimi çevirip sıra gelen trabzanın tepesine örüyorum. 3 oldu. 4 ve buradakini örüyorum. 5. Tekrar 3 zincir. Bakın buraya batmıyorum. Buraya batarak trabzanlarımı örüyorum. Oraya batarsam arttırma olacak çünkü. Bakın 4 tane. Bir de bu zincirin tepesini öreceğim. 5 tane. Siz dilediğiniz bir kordon da örebilirsiniz. Kanalımda var. Ya da benim gibi böyle düz trabzan örerek dilediğiniz kadar ölçerek de yapabilirsiniz. Ben yaptıktan sonra size santim olarak ölçü vereceğim. İster çapraz örün bunu, ister daha küçük elle tutulur. Tercih size kalmış. Ben çapraz boyutunda örmeyi düşünüyorum. Biraz öreceğim. 80 santim kadar ideal olacağını düşünüyorum ama ördükten sonra size tam bir ölçü vereceğim. Evet, sap kısmını bitirdim. Şöyle yerini de ayarladım ben. Sizlere de nasıl ayarlayacağınızı söyleyeceğim. Şöyle düzeltin elinizle. Şu şekil başladığımız tarzda düzelttikten sonra şu şekilde alıyorum. Sap kısmı dışarıda kalıyor. Bu şekilde de eklemesini yapacağız. Başladığımız zaman şu trabzanı atlamıştık. Şuradaki trabzandan başlamıştık. Yine aynı şekilde başlayacağız. İsterseniz de eklemesini sevmezseniz ya da farklı bir şey yaptıysanız dikebilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle her birine birer tane batarak, yani buradaki trabzandan 2 tane alarak yapacağım. Aynı başladığımız tarzdaki metodu uyguluyoruz burada. Ama kaydırma yöntemiyle eklemesini yapıyorum. Tığla birleştirmek istemezseniz de dikebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi ben bir kontrol edeceğim. Evet, bu şekilde birleştirmesini yaptım. 80 santim bu sap kısmını ördüm. Şöyle göstereyim. Bakayım. Şöyle dönme yok. Şimdi şurayı görüntü olarak birazcık süsleyelim. Zincir çekelim, bağcık yapalım şu kısımdan. Bir 50 tane kadar zincir çekelim. Ölçü yapacağım için size sonradan yaptıktan sonrasının net sayısını vereceğim. Şimdi zincir çekip o kısma göre ayarlayalım. Evet, 85 tane ben zincir çektim. Şimdi ölçü olarak bu zincir sayısını vermek istiyorum. İpten fark edeceği için ya da ölçerek de yapabilirsiniz. 44 santim. Şöyle görünmedi sanırsam. 41'miş pardon. 40 diyelim. Azıcık şuradan geç. 40 santim. Karar verdik artık. Dilerseniz şu kısımdan takabilirsiniz. En üst kısımdan. Ama ben bir alttan takacağım. En alttaki kareden takacağım. Şu kısmı büsünü istiyorum. Şimdi orta kısmı baz alırsak burası. Hemen buradan takalım. Şuradan bir tane boş bıraktım. Ya da hiç boş bırakmadan da her birinden geçirerek de takarsanız, ben buradakini boş bırakmak zorundayım. Bir tanesini boş bırakalım. Şu kısımdan giriş yapmamız lazım en dipten.
Bu dipten giriş yapacağız karşı tarafa. Oradan da bir boş bırakıp bir tane devam ediyorum. Bakın bu şekilde devam ettim. Burayı da en dipten gelmeye dikkat edelim. Çünkü büzmesini istiyorum. Bu kenarlardan da toplamasını istiyorum. Bakın bu kısımdan da geldim. Ama buradan girersek ilkinden aynı yerden çıkacağız. Şöyle ipimizi de bunu sonradan yürüteyim zincirin arasında. Sağlam olsun. Görüntü bakalım şöyle. Şu kısmı büzmesini istediğim için buradan hemen bir de düğüm atalım. Siz isterseniz şunlara boncuk da takabilirsiniz. Tercih sizin. Bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Biraz güzel bağlayamadım ama siz daha güzel bağlayacağınızdan eminim tabii ki. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen hızlı. Evet, bu şekilde güzel, çocukları sevindireceğimiz bir çantamız oldu. Dilediğiniz aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Farklılıklar sizin seçenekleriniz yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma daha önce abone olmadıysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için de abonelik yapabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın.